Sfagnum yosunu ve orkideler hakkında bilmeniz gerekenler. Sfagnum yosunu Türkçe'de genellikle bataklık yosunu ya da torf yosunu olarak bilinir. Köksüz kalmış orkideleri nemli sfagnum üzerine oturtun, kökleri veya gövdeyi tamamen gömmeyin. Şeffaf bir kutu veya poşetle mini sera ortamı oluşturun. Bu yöntemle kökler birkaç hafta içinde yeniden çıkar. Dikkat! Yosun ıslak değil, nemli olmalı. 6-12 ayda bir yenilenmeli, sıcak, nemli ortamda hızlıca bozulur. Yosunu hazırlama. Kuru sfagnum kullanıyorsanız ılık suda 20-30 dakika bekletmelisiniz. Fazla suyu sıkın ve sadece yosunun nemli kalmasını sağlayın. Damla damla su akmamalı. Canlı sfagnum kullanıyorsanız fazla suyunu süzmeniz yeterli. Ve gelelim saksıya yerleştirme yöntemlerine. Tamamen yosun içine yerleştirme yöntemi küçük ve genç orkideler için uygundur. Saksıyı doldururken yosunu çok sıkıştırırsanız hava akımı olmaz ve orkideniz çürür. Gevşek bırakırsanız da su çabuk buharlaşır. Havalandırma için saksı altına ağaç kabuğu, perlet koymak faydalıdır. Torf yosunundaki orkide nasıl sulanmalı? Her sulamada yosunun üst kısmı kuruyana kadar bekleyin, sonra sulama yapın. Asla daldırma yöntemiyle sulama yapmayın. Yosun çok fazla su tutar ve orkideniz çürür. İkinci yöntemde sfagnumu şu şekilde karıştırabilirsiniz. 2 ölçü ağaç kabuğu, 1 ölçü sfagnum moz. Ağaç gövdelerinde, taş üstünde, ormanda bulduğunuz doğal yosunlar orkideler için uygun değildir. Her yosunu orkide dikilmez. Neden? Yosun türleri farklıdır. Sfagnum moz özel bir türdür. Hücre yapısı sünger gibidir. Ağırlığının 10-20 katı kadar su tutar. Aynı zamanda havadar kalır. Hafif asidiktir. Köklerde mantar oluşumunu engeller. Ormandan toplanan yosunlar genellikle çok hızlı kurur. Su tutarsa hava dolaşımını keser. Toplandığı ortamda bakteri, mantar sporu, böcek yumurtaları bulunabilir. Kuruyunca taş gibi sertleşir ve orkide köklerine zarar verir. Hastalıklara davetiye çıkarmayın. Demek ki neymiş? Her kuşun eti yenmez, her yosuna orkide dikilmez.